Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu arada karşınızda iPad Mini 7 arkadaşlar. Evet, sözü hiç uzatmadan şu müthiş cihazın iPad Mini 7'mizin şöyle gördüğünüz üzere 128 GB A17 Pro işlemcimizle Wi-Fi modeli bu. Dilerseniz sözü uzatmadan arkadaşlar iPad Mini 7'mizi açalım. Nice. Şöyle arkadaşlar, dilerseniz ikinci bandajını da çıkartalım. 2 tane bandajı var bu arada. Nice. Şöyle kutumu. Nice. Evet, tabletimiz burada, iPad Mini 7'miz gerçekten çok kompakt. Şöyle arkası bu şekilde ama öncelikle bu bandajından bir kurtulalım. Starlight, yıldız ışığı. Evet arkadaşlar, sizi çok fazla teknik detaya boğmadan şöyle öncelikle fiyatı sol üstte bırakayım. Yani burada mağaza fark etmiyor, ucuz bulduğunuz yerde Amazon olur, hepsi burada olur, MediaMarkt olur, Vatan olur, hiç fark etmez, bu sitelerden alabilirsiniz. Dilerseniz ekran kısmından başlayalım. Ekran teknolojisi IPS, LCD, oyunlarda LCD pek fark etmiyor açıkçası, bunu size söyleyebilirim. Bir de iPad Mini 7'nin şöyle bir avantajı var. Ekranı küçük olduğu için piksel yoğunluğu fazla, yani gerçekten net bir görüntü alırsınız. Bunun için endişelenmenize gerek yok. Ayrıca Apple Pencil desteği var. İkinci nesil Apple Pencil desteği var. Bu güzel bir şey. RAM'imiz çok iyi. RAM 8 GB arkadaşlar. Depolama 128'den başlıyor. Dilediğiniz gibi depolamayı arttırabilirsiniz. 256 da var. 512 de var bu arada, hatırlatmak gerekirse. Ayrıca tabletimiz HDR10 desteğine sahip ve leke tutmaz, yansımasız mat bir yüzeyi var arkadaşlar. Şimdi işlemciye geçelim isterseniz. İşlemcimiz Apple A17 Pro çipiyle beraber geliyor. Bu çip iPhone 15 Pro Max'lerde olan çiple aynı çip, yani çok güçlü performans sunacak bize arkadaşlar. Hızlıca kamera kısmına geldiğimizde arka tarafta 4K 60 FPS'te bir kayıt alabiliyor. Bu güzel bir şey. Ön tarafta da 1080p 60 FPS'te güzel bir kayıt alabiliyoruz. Çoğu telefon hala 1080p 30 FPS bildiğiniz üzere. Şimdi Wi-Fi kısmına gelelim. Wi-Fi kısmında 6E. Pil kapasitemiz 1078 mAh olarak geçiyor arkadaşlar ama detaylı oyun testini, batarya testini yaparız önümüzdeki videolarda. Bunun için abone olmanız yeterlidir arkadaşlar, videolardan haberdar olmak amacıyla. Bluetooth versiyonu 5.3 arkadaşlar, yani Bluetooth kulaklığınızla sorunsuz kullanırsınız. Burada ağırlık kısmına değinmek istiyorum. Ağırlık kısmı 293 gram, çok hafif bir cihaz arkadaşlar. Renklerimiz gri, mor, mavi, yıldız ışığı diye 4 tane rengimiz var. Bu düşük ağırlıkla, bu küçük ekranla ve bu çeşitli renk seçeneğiyle bence çoğu kullanıcıya hitap edecektir arkadaşlar. İşlemcinin yapay zeka destekli olması ve hala güçlü olması yani gayet işinizi görecektir arkadaşlar. Tabi bunu ders için de alabilirsiniz. Gerçekten çok hafif ve kompakt bir cihaz. Dilerseniz şöyle tuş kilidini kapatıp tekrardan size göstermek istiyorum. Çok şık bir rengi var. Uzay grisi rengi de iyi. Bu rengi de iyi. Bunu da alabilirsiniz. Diğer renkleri de var. Mavi var. Mor var. Yani tamamen seçim size kalmıştır arkadaşlar. Evet, dilerseniz kutumuzun içeriğine bakalım. Başka neler çıkıyor tablet dışında. Şöyle buradan kağıtları aldım arkadaşlar. Buradan çok fazla bir şey çıkmıyor. Birkaç tane etiket, kullanma kılavuzu vesaire ıvır zıvır şeyler çıkacak yani. Evet, iPad'lerde özellikle 9. nesilden sonra kutulardan adaptör çıkmıyor. Benim adaptörüm var bu arada, 9. nesilden kalma. Biliyorsunuz ki bütün tabletlerime o adaptörü kullandım, yani adaptörünüz orijinal olursa iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle Type-C to Type-C kablomuz var şarj için, başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada kablo plastik değil arkadaşlar, bunu size söyleyeyim, kaliteli bir kablosu var. Kutumuzdan başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Son kere böyle. Başka cihazımıza geçtiğimizde şurada smart konnektörümüz var. Klavye olur, kalem olur, buradan yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada Touch ID var, parmak iziniz için burada parmak izinizi okutabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tabletimizin genel kurumu kısaca bu şekildeydi. Arka planda uygulama yenilemeyi kapatıyoruz. Uzun yıllar kullanacaksanız pil sağlığındaki bölümde %80 sınırını açıyorsunuz. Yani ben cihazlarımı genellikle şu şekilde kullanırım. Örneğin biraz sonra bunları da sileceğim. İşime yaramıyor arkadaşlar. Video editi konusunda da VN editörü kullanıyorum. Onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Video editlemek isterseniz. Ayrıca ekran kaydedicisi. Bazılarınız belki açmayı bilmiyordur arkadaşlar. Şurada artı kısmına bastığınızda üst panelden denetim ekle kısmından şöyle biraz aşağı kaydırdığımızda arkadaşlar şurada ekran kaydı var. Buna tıklayıp hemen buraya getirmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Örneğin şurada. Ekran kaydınızı almak istediğinizde ise şöyle elinizi basılı bir tutun. Burada mikrofonu açık veya kapalı olma seçeneği geliyor. Ona göre elinizi basılı tutun dedim. Yoksa bastığınız gibi 3'ten geriye sayıp ekran kaydını alıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden çoğu kişi, yani yayıncıların çoğu Apple kullanıyor. 120 FPS cihaz veya 60 FPS cihaz. O tamamen onların tercihine kalmış ama genellikle hepsi. Evet arkadaşlar, cihazımız kısaca bu şekildeydi. iPad Mini 7 128 GB. Buraya kadar izleyeniniz varsa, abone değilseniz
beğenirseniz, abone olursanız mutlu olurum. Ayrıca videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca bir cihaz alacaksanız yorumlarda yazabilirsiniz. Size kesinlikle yardımcı olurum. Okey. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler artık. Sağlı solu, sağlı solu, kapı arkası. Watch out! Oh my god. Watch out!
Please recall me. Help! Marked a location. Oy. Tamamdır. Oy. Tamam. Ya şimdi bu arkada bir tane gıcık vardı, o da bize ateş etmesin. Seni bayan. Sen arabaya bin git. Tepe gelecek çünkü. Help! Watch out!
Tamam aşağıdaki kaldı. Onu da vur. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi beni tutman lazım. Cici.